Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Ford Ranger. Evet, kabul, kamyonetler öyle sıkça etrafımızda gördüğümüz araçlardan değil. Fakat bir Ranger efsanesi var ki gördüğünüzde dönüp dönüp bakasınız geliyor. Ford'un efsanevi modellerinden Ranger 2023 yılı için yenilendi. Şimdi gelin Volkswagen'le ortak çalışmalarından yeni Ranger ne kadar etkilendi? Günlük kullanıma ne kadar uygun gibi sorularla yeni Ford Ranger hakkında bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Önemli bir hatırlatma, bizi halen abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Ford Ranger'ın tarihi bir hayli eski. İlk kez 1982 yılında büyük Amerikan sokaklarında boy gösteren Ranger, yıllar içinde Avrupa yollarına da geldi. Bugüne kadar safkan bir Amerikan olmakta fazla ısrarcı olmayan Ranger, 1998 yılında Mazda B serisine Ford logosu takarak dahi yoluna devam etti. Bunu neden mi söylüyorum? Çünkü 2023 model Ranger'da safkan bir Amerikan değil. Volkswagen Grup çatısı altında üretilip kendi fan kitlesini yaratan Amarok'la aynı platformu paylaşan yeni Ranger, beraberinde eleştirileri de getirdi. Volkswagen Amarok'la birlikte T6 platformu üzerinde geliştirilen yeni Ranger'a önden baktığımızda Amarok esintilerini buram buram hissediyoruz. Yeni Ford Ranger'a önden baktığımızda önceki nesline asla benzemeyen kaslı bir suratla karşılaşıyoruz. Yenilenen tasarımı sayesinde F serilerine benzeyen yeni Ranger'ın C şekilli gündüz ledleri ve içlerindeki mercek farlar yakışıklı göründüğü kadar iyi bir aydınlatma performansı da sunuyor. Yüksek ve sivri bir buruna kavuşan yeni Ranger'ın devasa ön panjuru üzerinde büyük bir Ford logosunu görüyoruz. Farların içine giren bir tasarıma sahip olan bu ön panjur tampon üzerinden devam ederek aşağıya iniyor. Sade bir tasarımla yerleştirilen ön tampon sayesinde kaslı duruşunu koruyan yeni Ranger, Amarok benzerliğiyle nasıl yorumlar alacak merak ediyorum. Yeni Ranger'ın korktuğumu başıma getirmeyen profilini gelin hep birlikte inceleyelim. Yeni Ford Ranger'ın profilini önceki nesliyle kıyasladığımızda sert köşeli hatların varlığını bariz şekilde görüyoruz. Benimse en büyük korkum ona yandan bakınca bir Amarok görmekti. Neyse ki korktuğum şey başıma gelmiyor ve biz yeni Ranger'a yandan baktığımızda sade bir Ranger görüyoruz. Amarok'takinin aksine yuvarlak çamurlukları, daha düz profili ve kapı üzerlerindeki gölge oyunlarıyla kaslı duruş profilde de devam ediyor. Buna ek olarak hem arazide hem de yolda performans ve tasarımlarıyla ona çok yakışan 16, 17 ve 18 inç boyutunda jantlara da sahip olacaksınız. Ayrıca renk seçeneklerinde de ister koyu, ister açık renkte birçok katalog beğeninize sunuluyor. Yeni Ford Ranger'ın önceki nesline göre çağ atlayan arka tasarımına gelin bir göz atalım. Yeni Ford Ranger'la önceki neslinin arka tasarımlarını kıyasladığımızda adeta segment atlamış gibi hissediyoruz. Yine F serilerine bir hayli benzeyen arka tarafta üzerinde devasa Ranger yazan kapak bizi karşılıyor. Kenarlarda karizmatik şekilleriyle günün hangi saatinde olursanız olun, onun yeni Ranger olduğunu anlamanızı sağlayacak stoplar duruyor. Kapağın ortasında ise yine büyükçe bir Ford logosuna yer verilmiş. Tampon konusunda da halen daha arazi çağrışımlarından vazgeçmeyen Ford, basamak görevi de gören tamponuyla arka tasarımı tamamlıyor. Yeni Ranger'ın belki de onu öne çıkaran en önemli özelliği ise kasasında sunduğu maharetleri olacak. İster usta olun, ister sadece hobiniz olsun, arazide ya da şehirde ihtiyacınız olacak her şeye bu kasa sayesinde erişebilmek gerçekten çok iyi. Yeni Ranger boyutlar konusunda ise segmentinin getirilerini karşılıyor. Yeni Ford Ranger 5370 mm uzunluğunda, 1981 mm genişliğinde ve 1884 mm yüksekliğinde boyutlarla şehir içinde size biraz aksiyonu yaşatacak. Dingil uzunluğunda ise 3270 mm ile oldukça iyi bir değere sahip. Yeni Ford Ranger'ın geniş iç mekanı ve konforlu yaşam alan detaylarını incelemeye başlayalım.
Yeni Ford Ranger'ın yüksek eşiğine tırmanıp koltuklarına oturduğunuzda arazi üzerinde bir sağa bir sola sallanırken savrulmayacağınız yanal desteklerle karşılaşıyorsunuz. 90 dereceye yakın ön konsolu üzerindeki direksiyon simidi ise yakışıklı tasarımına ek üzerindeki özellik tuşlarıyla fonksiyonelde. Hemen arkasındaki tamamen dijital ekranın renkleri, teması ve animasyonlarıyla gerçekten keyifli hale gelen bu ekran çok başarılı. Alt donanımlarda ise yine dijital olan ekranın boyutu düşüyor. Konsolun ortasına geldiğimizde Tesla modellerini andıran havasıyla dikine yerleştirilmiş 12 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Araçla ilgili tüm ayarlarınızı, kişiselleştirmenizi yapabileceğiniz bu SYNC 4A ekran üzerinden Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine de erişebiliyorsunuz. Normalde klima kontrolünü de bu ekran içine koyabilecek Ford'un bu aksiyona girmeyip manuel tuşlarla kombinlediği klima tuşları gayet şık gözüküyor. Onun hemen altında kablosuz şarj standı ve USB bağlantı noktasına yer verilmiş. Devamında minimal tarzıyla bir hayli karizmatik duran vites kolu, üstü açık 2 adet bardaklıklar, mod seçim tuşları ve elektronik el freni bulunuyor. Geniş tasarımından dolayı orta konsolunda olduğundan daha geniş olduğu kabinde kol dayama içinde de derin ve geniş bir saklama alanı mevcut. Küçük eşya gözü ve saklama alanı konusunda da boyutunun hakkını veren yeni Ranger'la her seyahatte rahat edeceksiniz. Yeni Ford Ranger'ın arka koltuklarına geçtiğimizde ise neden böyle bir araç satın almalıyız sorusuna cevabı buluyoruz. Çok iyi derecede baş ve diz mesafesiyle boyunuz ne kadar uzun olursa olsun rahatça oturabileceğiniz arka koltuklarda her şey sizin konforunuz için düşünülmüş. Orta konsol üzerindeki havalandırma çıkışlarıyla USB ve 230 Watt priz girişi bunlardan yalnızca biri. Bagaj alanına doymayan arka tarafta koltuk altında da alanlar mevcut. Tabii arka taraftaki kasayı söylemeye bile gerek yok. Kasa içinde dahi sunduğu prizlerle yeni Ranger'a artı puanımızı veriyoruz. Peki böyle bir pick-up'ta olmasına şaşıracağınız, güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinde bizi neler bekliyor? Yeni Ford Ranger'da bir kamyonette olmasına şaşırabileceğiniz çok gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri sunuluyor. Bu özelliklerin başında böylesine devasa bir aracı kullanırken size son derecede yardımcı olacak 360 derece kamera sistemi geliyor. Bununla birlikte belki sizin değil ama karşıdaki araçta oluşabilecek zararları önlemek için önden çarpışma önleyici, bir cisme tehlikeli şekilde yaklaştığınızda sizin yerinize fren yapan acil durum fren sistemi, görüş performansıyla size büyük kolaylık yaşatacak uzun far asistanı, geniş gövdesini şerit içinde tutmaya yarayan şerit takip asistanı, kör noktanızda muhtemelen kalacak araçları size gösteren kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleyici ve daha birçok pasif güvenlik özelliğine yeni Ford Ranger'da sahip olabilirsiniz. Devasa gövdesini performanslı şekilde taşımasını sağlayan motor ve şanzıman özelliklerini öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Ford Ranger'ın devasa kaputunun altında donanımlarına göre değişen motor seçenekleri bulunuyor. En çok satıp tasarım ve işlev özellikleri konusunda başarılı olan Wildtrak modelinde 3 litre V6 turbo dizel motor yer alıyor. Toplamda 247 beygir güç, 600 Nm tork üreten bu motor, güç ve çekiş anlamında bir hayli tatmin edici. 10 ileri otomatik şanzımanla yönetilen bu motorun ağır yük çekiş performansı gayet başarılı. Diğer motor seçeneği ise 2 litre hacmindeki 4 silindirli dizel motor oldu. Toplamda 207 beygir güç, 500 Nm tork üreten bu motor Avrupa pazarında en çok tercih edilen model olacaktır. Benzinli motor seçeneğine de sahip olan yeni Ranger'da 2.3 EcoBoost 4 silindirli motor bulunuyor. Bu motordansa 270 beygir güç, 421 Nm tork elde edeceksiniz. 10 ileri tam otomatik şanzımanla yönetilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 9 litre dolaylarında. Yeni Ford Ranger baz donanımda $28.000'dan başlayan fiyatlarla alıcı bulacakken satın almaya değer donanımlı modeller $40.000 civarından başlıyor.
Yeni Ford Ranger'ın baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Ranger'ı beğendim fakat satın alma tarafındaki tercihim yeni Amarok'tan olurdu. Hatta dilerseniz yeni Amarok'u da ilerleyen günlerde inceleyebiliriz. Peki siz yeni Ranger hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Ranger hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.